Herkese merhaba, ben Mert. Kendimle Sohbet'in 4. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu video biraz daha düzenli ve bir o kadar da aslında estetik olmasını istiyorum. O yüzden diğer videolarda yapmadığım, belki birkaç editi, yani daha doğrusu kendimle sohbette yapmadığım birkaç editi, belki biraz renk düzenlemesini, çerçevelemeyi bu videoda yapacağım. Aslında bu videonun temel konularından biri olan kendimizi geliştirme, değişme ve ilerleme ile alakalı olan şeyleri de bu videoda denemiş olacağım ve aslında kendime verdiğim sözleri birazcık da gerçekleştirmeye çalışacağım. Şimdi birkaç tane konum var elimde ve bu konular üzerinde konuşarak aslında sizlere ve bir noktada da kendime bunları hem izah edeceğim hem de spontane bir konuşma olacağı için bu benim için de daha sonrasında geriye dönüp demek ki ben bunları düşünüyormuşum, bunları yapıyormuşum diyebileceğim. Kendimle sohbet videolarını çekmeden önce geriye dönüp bir izlerim. Neler yaptığımı, neler düşündüğümü bir analiz ederim. Ve bir önceki videoda da değişimlerden bahsetmiştim. Gelişimden bahsetmiştim. Kendi hayatımızın kontrolünü kendi elimize almayı anlatmıştım kendime. Ve bunu belli bir oranda nasıl gerçekleştirmeye başladığımı ya da nasıl gerçekleştirmek için adımlar yaptığımı, 2025'te bunları nasıl yapacağımı ve 2024'te aslında nasıl yapamadığımı, aslında böyle çabalayıp yapamadığımı anlatacağım. Ve bu belki de benim için bir mini terapi ya da öncü niteliğinde bir şey olur. Ve geri dönüp baktığımda da bunları analiz edebilirim. Öncelikle şunu söyleyeyim. 2024 aslında biraz çalkantılı geçti. Çok güzel olaylar gerçekleşti. Yeni insanlar tanıdım. Yeni insanlar hayatıma katıldı. Yeni olaylar, yeni bilgiler, birçok güzel şeyler vardı aslında. Fakat yine de bir tatmin olmuşluk hissiyatı yoktu belli bir oranda. Bu da aslında bir önceki videonun konusu olan tamamen kendi hayatımın kontrolünün kendi elimde olmamasıyla alakalıydı. Aslında ben bu kontrolü elime alma olayını birazcık hem söyleyemediğim ve videonun sonunda hafiften anlatacağım bir nedenden dolayı bu seneye erteledim. YouTube'da aslında bunun başlangıçlarından bir tanesi. Uzun bir zaman önce ben YouTube'a video yüklemiştim. Ve bu yüklediğim videoda aslında hiçbir plan olmadan tamamen kendi kafama göre bunları anlatmıştım. Geriye dönüp onlara bakabilirsiniz. Sadece denemeler vardı orada. Fakat şimdi çok daha net bir şekilde bu yola devam ediyorum ve aslında kontrolü ele almamdaki nedenlerden bir tanesi de bu. Yani neyi, ne zaman, nasıl yapacağıma ben karar vermeye çalışıyorum. Tabii ki de %100 bu kontrolü elime alamıyorum. %100 bunda fikir ve hakimiyet sahibi olamıyorum. Ama yine de bunu deniyorum. Ve bu noktada da YouTube en azından bunun başlangıcı oldu benim için. 2024'teki planlarım, düşüncelerim hepsi bir kağıtta yazılıydı. İngilizce öğreneceğim, kitap bitireceğim, bayağı işte spor yapacağım, bir sürü şeyden bahsetmiştim orada ve hepsi de çok belirsizdi. Şunu demeye çalışıyorum. Aslında 25 tane kitap oku yazıyordu mesela. 25 tane kitap okumak aslında baktığınız zaman belki de kimileri için çok zor olmayan bir şey. Belki bazıları haftada bir tane kitap bitiriyor olabilir. Fakat bunu çok öngörüsüz bir şekilde gerçekleştirmiştim. Yani tamamen bir gecede 25 tane kitap oku bitsin gibisinden bir şekilde yazmıştım. Ve benim için çok kolay bir hedefti 25 tane kitap okumak. Fakat 25 tane kitap okuyamadım. Belki 8 tane falan okumuşumdur 2024'te. O yüzden aslında 2025'e çok daha farklı bir açıdan, çok daha farklı bir pencereden girmeye çalışacağım. Bu belki de başarılı olacak, belki de başarısız olacak. Ama bunları da anlatacağım. 2024'te yapmayı planladığım şeylerden bir tanesi tabii ki de spor yapmaktı. Ve tahmin edebileceğiniz gibi sporda e, yapmadım. Onun dışında aslında kendime diğer verdiğim hedeflerden bir tanesi mesela İngilizce öğrenmekti. Ya da belli bir alanda kendimi çok fazla geliştirmekti. Bu mesleki olarak yapacağım bir şeydi. Örnek veriyorum, bir animasyon öğrenmek. Ama mesela bu çok belirsizdi. Animasyon öğrenmek. Ne demek mesela? Hani tam olarak nasıl oluyor? Animasyon tam olarak nasıl öğrenilir? Ya da İngilizce öğrenmek. İngilizce öğrendiğini ne zaman anlarsın? Böyle bir şeyin belirsizliği beni ilk başta çok kuşkuya sokmuştu. Daha doğrusu ilk başta demeyelim. Düzeltiyorum kendimi. Başlangıçta çok netti. Evet, İngilizce öğreneceğim demiştim ve okey, bu yapılması çok kolay bir şeydi. Açardım bir uygulama, açardım pratik yöntemlerini, videolar, müzikler, işte ChatGPT falan o zamanlar kaçıncı sürümündeydi hatırlamıyorum. Ama işte onda pratik yapardım, öğrenirdim, bir şeyler yapardım ve İngilizce öğrenirdim. Ya da animasyon. Sürekli animasyon yaparsam animasyon öğrenmiş olurdum. Ne kadar basit. Halbuki hiç de böyle değilmiş. Bunu öğrenmiş oldum. Bunu da aslında şöyle nitelendiriyorum. Bir şeyi tamamen bitirmek diye bir şey yok.
Ve bunu biz daha öncesinde zaten arkadaşlarımla falan da çok konuşuyorduk. Hiçbir zaman kullandığımız programa %100 hakim olamayacağız. Hiçbir zaman içinde bulunduğumuz hale %100 adapte olamayacağız. Çünkü sürekli değişiyor, sürekli gelişiyor. Biz bir programı öğrenmeye çalışırken, bir konu hakkında fikir sahibi edinmeye çalışırken programın özellikleri değişiyor, yazılımı değişiyor, görsel arayüzü değişiyor. Ya da sen bir konuyu öğreniyorsan o konu hakkında yenilikler gelmeye başlıyor. Yani mesela stil devreye giriyor. Örnek veriyorum, ben eskiden hiç Arcane ya da Arcane'den önce galiba Spider-Man'le popüler olmuştu. Spider-Man filmlerini izlemeden insanlar böyle bir stili bu kadar da benimsemiyorlardı. Çünkü bu kadar iyi bir örneği yoktu belki de. En azından büyük çevreler için. Ve insanlar bunu yaparken, bunu öğrenirken bundan habersizlerdi ve böyle bir öğrenme içerisindelerdi. Fakat bir anda popüler olan bir şey çıktı ortaya. İşte Spider-Man çıktı, Arcane çıktı ve sonrasında dediler ki okey, ben bu stili öğrenmem gerekiyor ve öğrenmeleri hiçbir zaman bitmedi. Ama ortaya koydukları bir hedef vardı. Öğreneceğim, yapacağım. Ve böyle olduğu zaman da aslında hiçbir zaman bu hedefi bitirememiş oldular. Ve eğer bu bir kutu içindeki bir tasksa hiçbir zaman bu task'ı dolduramamış olacaklardı ve bir üzüntü, bir huzursuzluk hissedeceklerdi. Ya da çok benzer bir örnekle gidelim. Diyelim ki ben 25 tane kitap okuma kararı aldım ve inanılmaz bir şekilde 25 tane kitap da okudum. Ben orada duracak mıyım mesela 25 tane kitap okuduğum zaman, yoksa o task bitti diye devam etmemezlik mi yapacağım? Ya yine aynı şeyi söyledim ama yine okumaya devam edecek miyim? Ne yapacağım ben tam olarak? O yüzden bir noktada hem seni durduracak bir şey olması gerekiyor orada, hem de durdurmayacak bir şey olması gerekiyor. Şimdi düşünüyorum. YouTube. Şunu söyleyeyim, ben YouTube'a düzenli olarak devam edeceğim. Yani en azından bu fikirdeyim. Bu kendimle alakalı planladığım şeylerden bir tanesi. Çünkü beni hem motive eden bir şey. Yani bu kamerayı alıp karşısına geçip kayıt tuşuna basmadan önce çok isteksizdim. Hatta şey diyordum, of nasıl yapacağım falan filan diyordum. Hani hiç istemiyordum şu anda. Ama bayağı enerjik ve keyifli bir şekilde konuşuyorum şu anda. Gayet mutluyum, gayet iyiyim. Hatta zihnim belli bir süre öncesine göre, çünkü şu an ne kadar olduğunu tahmin edemiyorum, kurgulamadan bilemeyeceğim. Belli bir süre öncesine göre çok daha açık bir durumda ve bu inanılmaz geliyor bana. Tıpkı şey gibi sürekli söylenir. Spor salonuna gitmenin en iyi yanı evden çıkma en kolay yolu spor salonuna gitmenin en kolay yolu evden çıkmaktır derler mesela. En azından ben öyle duydum. Çünkü bunun nedeni şu. Aslında spor salonuna gitmek fikri çok zorlayıcı bir fikir olabilir. Kim gidecek spor salonuna? Kim ne yapacak? İşte evde otururum daha iyi falan diyorlar ki ben de yıllarca böyle dedim ve hala bunu demeye devam ediyorum. İnşallah bu sene bunu düzelteceğim. Ama belki de kendine çok daha kolay bir hedef seçersen, mesela evden çık diye ve bunun önüne bir şey daha eklersen, evden çık, kendine bir su al ve devam et. Çıktım zaten evden. Spor salonunda gidebilirim, arkadaşımla buluşabilirim, bir sürü şey yapabilirim. Zaten başlangıcı yaptım. Ama bunu dediğim zaman da aklıma şöyle bir örnek geliyor. Volkan Öge'nin bir tane videosunda söylediği gibi. Yani başlamak bitirmenin yarısı mıdır? Gerçekten değildir başlamak bitirmenin yarısı. Ama en azından bir adımdır. Bir şeyin başlangıcıdır ve o başlangıç belki bitişe giden bir yolu anlatır bize. O yüzden aslında kendime 2025'te planladığım şeyler arasında başlangıçlar var. Hiçbir şekilde süreç yok. Yani YouTube'a video üretmek. Her hafta bir tane video atmayı düşünüyorum. Video olarak ama canlı yayın olarak değil. Çünkü canlı yayını biraz daha rahat yapabiliyorum görece. Yani arkadaşlarımla akşam oyun oynayabiliyorum. Ve oyun oynadığım sırada canlı yayın açmak benim için çok olağan bir şey oldu artık. Ve hadi canlı yayın açalım deyip canlı yayın açabiliyoruz. Bu belki izleyici sayısı arttığı zaman çok büyük bir yük olacak ve bu bir işe dönüşecek. Burasını tamamen bilmediğim bir nokta olduğu için çok fazla değinmek istemiyorum. Çok fazla konuşmak istemiyorum burada. Ama 52 tane video üretmek, kameranın karşısına geçip sonra bunu alıp bilgisayara kurgulayıp güzel rengini, montajını, editini falan yapıp bunlar hepsi aynı şeylermiş gibi ama aslında farklı şeyler. Bunları gerçekleştirip sonrasında da bunu yüklemek istiyorum. Ve her hafta 52 video. Yani bana 52 hafta boyunca katlanacaksınız. Ama ekstra bir durum daha var ortada. 52 video, yani her hafta bir video olduğunda bu iş bitecek mi? Tabii ki de bitmeyecek. Ben bir sene içinde 52 videodan fazlasını koyabilirim. Bir hafta içinde 2 video koyabilirim. Bu arada her hafta atmaya dikkat edeceğim. Çünkü bu benim için bir düzen. Ama bazı zamanlarda haftada 2 video atabilirim. Bazen 3 video atabilirim duruma göre. Bu sonda anlatacağım nedenden dolayı. Ve böyle olduğu için de aslında
kendimi sınırlayacağım bir nokta yok. Kendimi sonsuz bir şekilde burada geliştirebilirim. Kendime bir çatı koymuyorum. Bu kurbağa örneğinde olduğu gibi ya da çekirge, tam olarak onu hatırlamıyorum. Yani kafama bir e, tabak koyup benim zıplamamı engelleyecek bir çıta koymuyorum kendime. Ve bu böyle olduğu için de aslında başlangıcımı sabitleştiriyorum. Sonra gitmek istediğim yere kadar gidiyorum. Ve bunun sınırı tamamen benim. Eğer ben o hafta 7 günde 7 tane video koymak istiyorsam bunun önünde tek engel benim. Bunu istersem yapabilirim. Ama bazen farklı engeller çıkıyor. Yani tamamen benim kontrolüm dışındaki şeyler çıkıyor. Ve o zaman da ben bunları gerçekleştiremiyorum. Ama bir tane sözüm vardı. O sözüme çok dikkat ediyorum. Her hafta bir tane video koyacaksın. Ve onu da koymaya dikkat ediyorum. İster bir video çekerim, sonra bir tane daha çekerim aynı gün. Sonrasında onu bir hafta sonra yerleştiririm ki bu artık bilinen bir şey. Önceden YouTuber'lar bunu saklıyordu. Benim izlediğim zamanlarda stok video olayı insanlar için böyle biraz çekince düzeyindeydi. Kimileri için değildi belki, bilmiyorum, ama birazcık çekince düzeyindeydi. Sanki video yüklenmeden 5 dakika önce çekilmiş, yerleştirilmiş ya da atıyorum 1 saatlik videoysa 1 saat önce çekilmiş, bitmiş ve yayınlanmış gibi düşünüyordu insanlar. Ama aslında böyle bir şey yoktu. İnsanlar kıyafetlerini sürekli değiştiriyorlar ve yeni videolar çekmeye devam ediyorlardı. Ama ben de böyle bir şey planlıyorum. Böyle stokta videolar tutup aslında enerjim şu an çok iyi, bir tane daha video çekebilirim dediğim anlarda bir tane daha video çekip. Mesela şu anda konuşuyorum ve enerjim gayet yerinde. Belki açarım. Şu anda Disco Elysium'un oynanışını yapıyorum. Oynamak istediğim başka oyunlar da var. Enis Kirazoğlu'nun daha doğrusu Pew Pew Games'in çıkarmış olduğu Animal Agent var. Mesela onu oynayıp yayınlamak istiyorum. Hem de çok merak ediyorum. Hiç oynamadım. Böyle durumlar var. Bunları yapmak istiyorum ve şu an enerjim yerindeyken bunu gerçekleştirebilirim. Ama yoksa başka bir gün bunu yaparım ama o bir haftada bir video sözünü gerçekleştirmiş olurum. Yani temelde 2025'te ben bunları kontrol altına alacağım ve bunları planlıyorum. Ama onun dışında başka planladığım şeyler de var YouTube dışında. Mesela mesleki olarak yapmam gerekenler var. Kanal küçük olduğu için şu anda beni tamamen belki de arkadaşlarım ve yeni gelen birkaç kişi izliyordur. Burasını tam olarak bilmiyorum. Ama benim mesleğim 3D artistlik ve ben bundan para kazanıyorum. Bundan para kazandığım için de aslında hayatımı devam ettirebilmek için bir noktada bir iş bulmam gerekiyor ve işe devam edebiliyor olmam gerekiyor. Bunu şu anda tamamen işsiz bir insan olarak söylüyorum. Ve bunu yapmak için de aslında belli bir çaba içerisine girişmem gerekiyor ve bu yüzden de tamamen bana uygun olan, benim onlara uygun olduğum bir işte bulmam gerekiyor. Burada sürdürülebilir olmam gerekiyor. Çünkü aslında hayallerimizi gerçekleştirmek için, yapmak istediklerimizi yapmak için birçok şeye ihtiyaç duyuyoruz. Bazılarını isteyelim veya istemeyelim. Yani yapa geldiğim meslek benim zaten sevdiğim bir şey. Fakat ben bunu belli bir noktada evirmek istiyorum. Ama bu evirme yolculuğunda bu da benim için bir basamak. Çok sevdiğim bir abimin zamanında bir şirketten ayrılmadan önce ayrıldıktan sonra bana söylediği çok güzel bir söz var. Onu sürekli hatırlarım. O zamanlar onu ilk defa ondan duymuştum. Öyle etkilenmiştim bu söylediğinden. Her şey bir basamaktır. Her şey bir yoldur demişti temelde bana. Ve sen de o basamağı atladın. Ve çünkü o basamağı atlaman gerekiyordu. Onu yapman gerekiyordu. Sen oradaki görevini, orada yapman gerekenleri tamamladın. Ama bu o kadar göreceli ve bu o kadar yoruma açık bir konu ki tamamen herkes farklı bir noktaya çekebilir. Yani orada 5 yıl çalışmak ya da bir ay çalışmak, nasıl bir değerlendirmemiz var burada onu bilemiyoruz. Çünkü kimisi bir şirket kurulduğu an oraya girer ve işte şirket emekli olur oradan, yani bitirir oradaki mesleğini. O da bir süreç. O zaman hiç basamak atlamamış mı diyeceğiz biz bu insanı? Hiç kendi geliştirmemiş mi diyeceğiz? Ya da çok hızlı bir şekilde girişik yapan bir insana yeterince orada durmadın mı diyeceğiz. Bunlar çok tartışmalı konular. Ama bir noktada iyi hissetmek, kendi özümüze dönmek ve bunu güzel bir şekilde değerlendirmek için aynı zamanda da gerçekten bunun olduğunu bildiğimizden dolayı bunu söylüyoruz. Ve biz oradaki basamağı hallettik. Orada yeterince bulunduk. Ama bunu bilinçli bir şekilde söylüyoruz. Tamamen kendimizi de kandırmıyoruz. Bunu söyleyerek yola devam ediyoruz ve bir sonraki basamağa geçiyoruz. Bir sonraki basamak her zaman bir önceki basamaktan iyi olmayabilir. Klasik şey zırvalıklarına girmek istemiyorum. Konfor alanı orayı bırakmak falan demek istemiyorum. Ama bazen bazı yerlerin kendi içinde bir dinamiği vardır ve o dinamik sana çok uygundur ve sen orada sürekli kalmak istersin. Ama bazen o dinamiği yıkmak gerekiyor. Bazen hiç olmadığın, bulunmak istemediğin yerlerde belli süreliğine bulunman gerekiyor. Bu oraların kötü ya da sana uygun olmamasıyla alakalı değil.
Oradan yeni bir şey öğrenmekle alakalı, kendini geliştirmekle alakalı bir sektörün içindeki farklı pozisyonlarda bulunabilirsin. Mesela bar sektöründen örnek verelim. Benim arkadaşım da bar sektöründe çalışıyor. O yüzden oradan örnek vermek benim için hem daha keyifli hem de belki de biraz daha kolay. Anlaşılmasının da daha güzel olacağını düşünüyorum. Diyelim ki bir bar boysun ve bar boy olarak bir şirkette işe başladın. Ama temelde hedefin senin barmen olmak diyelim ki. Böyle bir geçiş yapmak istiyorsun. O hedefle girdin oraya. Ve sen oradaki işte temizlikleri yapıyorsun, barmene yardımcı oluyorsun, onun işte garnitürlerini hazırlıyorsun, bardakları yapıyorsun, hazırlıyorsun, bir şeyler yapıyorsun falan filan. Her şey çok güzel. O kadar alıştın ki o işe. Artık orası senin bulunmak isteyeceğin bir alan ve diğer yer sana zorlu gelmeye başlıyor. Çünkü birkaç sefer onu denedin. Barmen o sırada dışarı çıkmıştı, bir sigara içiyordu ya da işte bir tuvalete gitmişti ve sen orada barı idare etmen gerekti ve çok zorlandın. Keyif aldığın şeyi, hayal ettiğin şeyi, orada bulunduğunda böyle kendini kusursuz gördüğün, kaymak gibi aktığını düşündüğün şeyi deneyimledin ve berbat olduğunu fark ettin. Dedin ki ben bunu yapmak istemiyorum. Burası korkunç dedim belki de. Ya da tam tersini düşünelim. Harika olduğunu düşündün. İşte o zaman her şey çok güzel. Zaten oradan devam et. Ama farklı olduğunu düşündüğünde, kötü olduğunu düşündüğünde o zaman belki de eski yerimde kalmak benim için çok daha iyiydi. Burası çok daha güzel bir alan. Burada kalabilirim dedin. Ama işte o atılımlar, o zorluklar, belki de o dinamikler olmadan bunu yapamayacaksın. Çünkü şöyle bir gerçek var. İşte burada konfor alanının yıkıldığı yere denk geliyor. Belki de sen orada barmen olmak istemiyordun. Şimdi sen o toyluk zamanında bar boyken olmaman gereken bir yerde barmenliği denedin. Belki de senin barmen olacağın yer çok daha güzel bir yer. Çok daha iyi bir yerde orada olacaksın. Orada daha iyi öğreneceksin. Burası senin için iyi bir yer değil belki de. İşte basamak dediğimiz şey tamamen burada devreye giriyor. Belki de sen şu anda bulunduğun yerde o küçük konumundasın. Burayı hallettin. Şimdi daha büyük bir konumda daha büyük bir iş yapacaksın. Belki daha küçük bir konumda daha büyük bir iş yapıp orada aslında pişeceksin. Büyüklüğü orada öğreneceksin. O yüzden bu konular tamamen çok göreceli, çok belirsiz ama merdiven, basamak olayı bence çok mantıklı. Aslında yeni yılla alakalı yeni fırsatlardan, yeni hedeflerden ve neler yapılacağıyla alakalı olan durumlardan çok fazla bahsedebilirim. Çok fazla şey aktarabilirim kendime. Ama bunları tam olarak nitelendiremiyorum. Çünkü bir yılla alakalı, yani insan ömrüne göre sadece bir yıl ama kendim böyle sıfır noktasından baktığımda 365 gün gibi kocaman günler olduğunda tam olarak emin olamıyorum. O yüzden aslında bu sene çok fazla hedef koymadım kendime. Sadece belli başlı şeyler koydum. Ve bunları gerçekleştirmeye çalışacağım. O yüzden tam olarak ne olduğunu, ne biteceğini ben kendimde kestiremiyorum. Sadece biraz akışta kalmak istiyorum. Fakat bu akışta kalırken hiçbir şekilde savrulmamak, tamamen kontrollü, durduğum yerde, sert bir kaya gibi de değil ama yani böyle gerektiğinde de hareket edebilecek, gerektiğinde aksiyon alabilecek, o cesareti gösterebilecek ama planladığı rotada ilerleyen biri olarak kendimi görüyorum. Ve 2026'nın sonunda, çok ileri gittik, 2025'in sonunda kendimi görmek istediğim bir yer var. Yapmak istediğim şeyleri yapmış olarak gören bir insan var. Ve bu şekilde yapmak istiyorum, bu şekilde görmek istiyorum. Mesela kendime bir abone hedefi belirlemedim. Birçok YouTuber'ı daha öncesinde izlediğim zaman kendime 1000 abone hedefini koymuştum ve bir anda işte sene bittiğinde 10.000 abone olmuştum diyor. Hayır, ben kendime bir abone hedefi koymuyorum. Çünkü bu benim moralimi bozabilir ya da beni fazla heyecanlandırabilir. Böyle bir şeyler olabilir. Bunun doğruluğu, yanlışlığı ya da bunu bir tavsiye olarak da söylemiyorum. Bu sadece tamamen benimle alakalı olan bir durum. Ve burada da yapmak istediğim temelde şey şu. Yapman gerekeni yap. Yapabileceğin kadar yap. Üzerine çıkabileceğin noktalarda üzerine çık. Geri durman gereken yerlerde geri durmayı bil. Ve ilerle. Yapman gereken tek şey bu. İlerle. Hiçbir zaman geride kalma. Yani düşme. Geriye doğru bir akış olmasın. Her zaman ileriye doğru bir akış olsun. Temelde kendime bunu hedefliyorum. Bunu hedeflediğim için de istersem 52 tane video koyarım, istersem 70 tane video koyarım ama 52 videonun aşağısına düşmeyeceğim. Bu sene içinde istersem 1000 abone ulaşırım, istersem 10.000 ya da bir video patlar mesela 1 milyon aboneye ulaşırım. Orasını bilmiyorum. Bu tamamen benim yapmak istediğim şeyle alakalı. Ve ben bunu yapmak istiyorum şu anda. Daha doğrusu yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de bu. Ve bunu yaparken bahsettiğim şu olay devreye giriyor. Değişim alabilmek, dönüşüm alabilmek, belki de kendini adapte edebilmek.
Bununla alakalı da şöyle bir durum var. Şu an çok özgürüm, çok rahatça konuşuyorum. Söylemek istediğim şeyleri çok rahatça söylüyorum. Fakat ileride beni eleştiren, benimle alakalı yorum yapanlar, mesela ben size düşüncelerinizi söyleyin diyorum. Ve düşüncelerinizi söyleyin dediğim zaman belki de yorumlarda kimse olmayacak, bomboş olacak yorumlar. Fakat ilerleyen zamanlarda yorumlar dolmaya başladığında, insanlar fikirlerini söylemeye başladığında o zaman buradaki tavrım değişecek. Buradaki düşüncelerim belli bir noktada etkilenecek. Çünkü her şey belli bir noktada çok belirsizdir. Duruma göre çok şekil alabilen canlılar. Belki kedi gibiyiz, yani su gibiyiz. Çok farklıyız. Bulunduğumuz kabın da şeklini alabiliyoruz hafiften. Şu an burada kameranın olması bile benim aslında duruşumu da değiştiriyor. Belki ben burada kendi kendime hiç kamera yokken konuşsam, kayıt edildiğimi bilmesem kendim tarafından, belki yayla yayla böyle sohbet edeceğim. Ama bunu yapmıyorum, değil mi? Dik duruyorum. Bir şekilde düzgün konuşmaya çalışıyorum. Hatta kötü konuştuğum, dilimin sürçtüğü yerleri, çok kötü konuştuğum yerleri, oraları kesip biçiyorum. Bunun nedeni de aslında bu. Diğer videolarda bunu yapmamıştım. Aslında bu videoda yapmak istiyorum. Çünkü bununla da özen göstermek istiyorum. Giderek kaliteyi arttırıp, özeni de arttırıp işte daha güzel bir sunum haline getirmek istiyorum. Ama buradaki temel kıstasım şu: özü bozmamak. Yani bir yerde gerçekten benim ağzımın ya da dilimin sürçmesi mesela bunun gibi bir problemse burayı kesmemek istiyorum. Fakat uzun uzun düşünün, bir saat böyle düşünün ne diyeceğimi. O zaman oraları keserim. Çünkü o akıştan çok bağımsız bir şey. Temelde bunları hedefliyorum aslında. Yapmak istediğim şeylerden bir tanesi bu demiştim. Yani YouTube'dan bahsediyordum ve aslında çok fazla YouTube'dan bahsettim. Bir noktada diğer planladığım işler de var. Aslında biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. YouTube'u şöyle bir kenara koyduk. Yapmak istediğim işi bir kenara koyduk. Şimdi de diğer yapmak istediğim işten bahsetmek istiyorum. Fakat bunu birazcık üstü kapalı, sakin bir şekilde anlatacağım. Çünkü bununla alakalı bir video size zaten çekeceğim. Temelde aslında şu. Şu anda yürüttüğüm, belki birkaç canlı yayında hafiften üzerinden geçtiğim belli bir konu var. Bu konu benim hem mesleğimle doğru orantılı hem de bir kapsam olarak mesleğimden çok bağımsız bir nokta. Çünkü bir genele hitap eden bir mevzu var. Ve bu benim emek göstermem, çaba göstermem ve uzun uzun uğraşlar sonucu bunu elde etmem gereken bir şey. Arkadaşımla biz aslında bir proje geliştiriyoruz. Bu projeyi şu anda gizli tutmaya çalışıyorum. Çok fazla dillendirmemeye çalışıyorum. Çünkü çok dillendirip bunun büyüsünün kaçmasını istemiyorum. Fakat işler hafiften yoluna girmeye başladığı noktada, bizim daha kontrolümüz olduğu noktada bunu bir belki vlog serisi, belki bir düzenli içerik olarak sizi de diğer videolarda bunun güncellemelerini geçerek hem de kendim geriye dönüp baktığım zaman vay be bunları yapıyormuşuz dediğim bir noktada olduğumuzda bunları bir doküman haline getirmeyi düşünüyorum. Aslında belki de bir belgeselcik de yapıyor olabilirim. Tam emin değilim. Çünkü burada kameranın karşısına geçip yarım saat, bir saat konuşmaktan ziyade o daha bir parça parça olup bir bütün haline gelecek bir şey. O yüzden onları da sabırsızlıkla bekliyorum. Kendimde bekliyorum Mert. Bunu yapacağına eminim. O yüzden ne dedik? Bir projemiz var. Bunu size haberdar edeceğim. Belki 3 video sonra, belki bir sonraki video. Bir sonraki video olmaz. Ondan net eminim. Bir sonraki video oyun videosu olacak büyük ihtimalle. İlerleyen videolarda diyelim. İlerleyen videolarda bu proje hakkında detayları anlatacağım. Arka planda onunla alakalı çalışıyorum. Zaten kendi işimle alakalı iş başvurularım, süreçlerim burada devam ediyor. Yani benim asıl gelişeceğim, öğreneceğim, gelirimi kazanacağım, insanlara bir şeyler katacağım, kendi daha öncesinde geçmişten gelen bilgilerimi yeni tanışacağım insanlara aktaracağım bir şirket. Olacağımı düşünüyorum ve YouTube'a devam edeceğim. Bu benim aslında planladığım 3 ana başlık. Ve bu 3 ana başlıkta ben bu sene ilerlemeyi, projelerimi, fikirlerimi geliştirmeyi düşünüyorum. Bu konuda kendime dediğim gibi kesinlikle bir sınır çizmiyorum. Sadece proje boyutunda bir sınır çiziyorum. Bu sınır çizmemdeki amaç da çok dallanıp budaklanmaması, belli bir kontrol altında olması. İşte asıl bu projede bir kontrol gerekiyor. Onu sağlayacağım ve sonrasında diğer işlerimde tamamen yerine girmiş olacak diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda belki bir ay sonraki, yani bir ay sonra diye tahmin ediyorum Kendimle Sohbet'in diğer videosu. Kendimle Sohbet'in diğer videosunda da aslında bunu görmüş olacağım. Bakalım bunların ne kadarını gerçekleştirebilmişim. Bakalım kanala gerçekten o bir ayda 4 tane video atabilmiş miyim? İş bulabilmiş miyim ve projemi geliştirmeye devam ediyor olmuş muyum? Bunları sabırsızlıkla ben de öğrenmeyi merak ediyorum.
Umarım başarmış olursun Mert. Bu böyleydi. Kendine sohbetin 4. videosu. Bence gayet güzel oldu. Çok hoşuma gitti. İnanılmaz derecede yorumlarınızı merak ediyorum bu arada. Yani yorum yazarsanız, hala şu an izleyen varsa, bu yıldan neler bekliyorsunuz? Sizce bu yıl nasıl geçecek? 2024'e oranla nasıl şeyler hayatınıza değişmeye başladı bile? Her şeyi merak ediyorum aslında. Ve sizin nasıl planlarınız, projeleriniz, yapmak istediğiniz şeyleri nasıl geliştirmek, nasıl değiştirmek istiyorsunuz bu noktada? Merak ediyorum. Yeni bir yöntem keşfettiniz mi? Yeni bir akış içinde misiniz? Hepsinden haberdar olmak çok isterim. Altta da belki konuşuruz, yorum gelirse. Orada da fikir birliğine varırız. Bu noktada çok merak ediyorum. Onun dışında da videoların devam etmesi için değil ama sadece böyle güzellik olsun, kanal büyüsün, daha farklı insanlar bizim aramıza katılsınlar, bizle birlikte olsunlar diye beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir de kanala abone olursunuz. Harika olur, tadından yenmez. O zaman kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda ve kendine sohbetin 5. videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.